Efendim merhabalar. Kaçıncı bölüm? İzzet aklında mı? Vallahi 28 mi oldu? 28 bravo. Onur Vay be, Şen. tutturdum. Bu sefer tutturdum. Hiç İşte tutturamıyordum. üçüncü sezon kaçıncı bölüm oluyor? Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm. Evet. Vay be. Hoş geldin. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Sağ olun, sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Sağ ol. Seni gördük daha iyi olduk. Kırmadın bizi, davetimize katıldın. Çok çok teşekkürler. Ben Olur mu bırakıyorum öyle şey? sözü Çok artık. mutlu oldum. Buyurun violonsel konuşalım. Evet, Onur. En Merhaba sonunda hocam. yapabilmeyi becerdik bu bölümü. Evet, Aylardır konuşup duruyoruz. En sonunda bugüne kısmetmiş. evet, evet. Hoş geldin. Bugün Hoş bulduk. konuğumuz Onur Şenler. Kendisi bizim projemizin gizli kahramanlarından biri. Birazdan Aslı da bu konudan bahseder. Bu proje sadece bu yayınlardan oluşmuyor. Yayınlar için önce o eserlerin ne olduğunu, Türk viyonsel eserleri ve bestecileri tarihinde nelerin bestelendiği ve o bestelenenlerin notaların nerede olduğunu bulmakla alakalı bir proje. Şu an videoda gördüğünüz kısım işin inanın %15'i, hadi 20'si. %80'i aşağıda kocaman bir buzdağı yatıyor ve Onur sağ olsun o buzdağında bize inanılmaz desteği olan görünmez kahramanlarımızdan biri. Kendisine burada bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Hiç bizi bugüne kadar yarı yolda bırakmadı. Bu iş Ne zaten demek? 2-3 kişiyle yürüyecek bir iş değil. Hep pozitif insanların desteğiyle yürüyor. Aslı bu konuda senin söylemek istediğin bir şey var mı? O zaten yayın içerisinde de her zaman da hani Onur gerçekten benim çok sevgili arkadaşım. Her zaman çok destek oldu. Hep söylüyorum bu şu ana kadar bulduğumuz eserlerin neredeyse yarısını Onur sayesinde haberim oldu benim de. Pek çoğunu ben bilmiyordum. Seslendirmediği elinde sadece eline geçmiş olan o kadar çok eser var ki oda müziği eserleri de dahil bu arada Onur benimle çok fazla şey paylaşıyor ve bu arşivciliğini öncelikle çok çok takdir ediyorum. Gerçekten hiç kimsede görmediğimiz bir arşivi Onur'da görebiliriz. Tekrar şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çöpçülük işe yaradı diyorum bazen. Çöplük dedim ya sana o gün bilgisayarın içerisi diye. Evet, o çöpleri şimdi bir yere toparlamış olduk Onur. Ama çok Onur, güzel oldu. Aynen yaptım onu. konsept gereği biz açılışta misafirimizden kendisini arzu ettiği e, sürede tanıtmasını istiyoruz. Lütfen söz sende. Tabii ki. Öncelikle herkes bunu söylüyor gerçi ama ben de söylemezsem olmaz. Bu yaptığınız şey inanılmaz bir şey. Gerçekten sizleri kutluyorum, yürekten kutluyorum hocam. Yani harika bir iş yapıyorsunuz. Darısı inşallah ya kemancıların, piyanistlerin başına. Ya böyle bir kanal benim bildiğim kadarıyla yok, değil mi? Yok, hayır. Yok. Bir de altına altyazı koymuşsunuz. Türkçe altyazı, İngilizce altyazı, Fransızca altyazı. Yani İspanyolca harika da bir iş var. yaptınız. İspanyolca da var mı? Ben Evet, görmedim onu. evet, evet. Harika. Artık Vallahi ya. İspanyolca da var. Çok iyi ya. Tam böyle internasyonel bir şey oldu yani. Bütün bölümlerinizi de izledim. Bayağı bir bölüm var hakikaten. Hiç sıkılmadan izledim yani. Çok da güzel olmuş. Sizleri kutlarım. Onun dışında kendimden bahsedeyim. Ben küçük yaşta başladım. Benim babam müzik öğretmeni. Müziğe o beni yönlendirdi. Küçüklüğümden beri notalar filan. Derken 7 yaşında piyano dersleri aldırdı bana. Sonra konservatuvara girdim yarı zamanlı dönem olarak. 9 yaşında girdim. Orada Profesör Çağlayan Ünal Sümer ile beraber viyonsel çalışmalarına başladım ben. Bir yandan ilkokul, bir yandan konservatuvar derken tam zamanlıya da girdim, kazandım. Oradan devam ettim. Lisans, üniversiteye kadar Çağlayan Hoca ile çalıştım ben. Sonra lisanstan itibaren Çağlayan Hoca'nın İzmir'e gitmesi gerekti, taşınması gerekti. Ve ben Doğan Cangal'ı geçtim, Doğan Hocamıza geçtim. Ve ondan mezun oldum okuldan. Mezun olmadan bir yıl önce 2004'te CSO, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Bir sınav açtı, ona girdik. Onda başarılı oldum, girdim. O zamandan beri buradayım, JSO'dayım. Bir yandan JSON sınavı kaçtaydı? Bir söyle, ne kadar ihtiyar olduğumuz ortaya çıksın. Ben 2005'te mezun oldum hocam. 2004'te JSO sınavı yapıldı. Tabii bizim o dönem belki biliyorsunuzdur, sınavımız oldu, biz kazandık, sonra iptal ettiler. Biz böyle dava açtık filan, öyle şeyler oldu. Bir yılda tabii aslında boş geçti. Sonra staj yaptık filan derken yani 2021 bayağı aslında 16 senedir oradayım yani, sürekli durmadan çalıyoruz orada. Orada büyük bir orkestra olduk derken kısa sürede emekli olanlar oldu. Vefat edenler oldu. Bayağı bir küçüldük derken şimdi yeni bir sınav daha açtılar. Yeniden büyüdü orkestramız filan. Güzel oldu. Ben neyse kendimden JSO'ya döndüm bir an ama yani o zamandan beri JSO'dayım. Onun dışında ben orkestrada her hafta çok yoğun olarak çalıyorum. Bir de gençler olarak biz de aktif olarak kullanmak istediler tabii, doğal olarak. Biz de tabii memnuniyetle, bir yandan da aslında orası bizim için bir okul oldu. Yani çünkü biz Doğan Hoca'dan çok şey öğrendik. Tamam, violonsel çalmayı öğrendik ama orada bambaşka şeyleri öğrendik gerçekten. Hiçbir şey bilmiyormuşum dedim ya. Orkestracılık inanılmaz bir okyanus çünkü. Yani bütün bunları öğrenirken bir yandan oda müziği eksikliğini gördük arkadaşlarımla beraber. Oradan, çünkü İstanbul'dan, Kıbrıs'tan, İzmir'den bir sürü arkadaşlarımız oldu. Birbirimizi çok sevdik, çok kaynaştık. Hadi neden olmasın, bir şeyler yapalım falan. Sürekli oda müziği yaptık. Oda müziği de inanılmaz bir okyanus yani. Çok büyük bir repertuarı var. Tabii insanın iştahı kabarıyor. Direkt ona girmek istiyor. O yüzden ilk 2007'de diğer açılan sınavla beraber biz JSO içerisinden bir kuartet kurduk. Yaylı kuartet kurduk. Ondan sonra çeşitli topluluklar kurduk. İsmini işte Ankara Yaylı Dörtlüsü koyduk. Sonra Ensemble Ankara yaptık, Oktopus yaptık, işte Sekizliler, ondan sonra diğer 3 arkadaşımla beraber, violonselci arkadaşımla beraber JSO Cello Kuarteti kurduk. Onunla bayağı bir konser. En çok herhalde onunla konser yaptık. Turgay abinin bölümünde çok adınızı andı Turgay abi. Evet, evet. Turgay Hoca'nın olan bölümü de izledim. Çok güzeldi gerçekten. Bayağı bir şey anlatmış o da. Ben de ufak bahsedeceğim o yüzden yani. Onun dışında işte solo konserler yapmaya çalıştım ben. Sağ olsun orkestram da her zaman arkamda durdu. Bana konser verdi. 3 defa filan çaldım JSO'yla. Bu kadar yani, benlik nasıl bir şey söyleyebilirim. Onun dışında işte Kamerata Ankara gibi topluluklar yaptım. Şimdi Asaf Trio diye bir triyomuz var. Onunla bir şeyler yapmak istiyoruz ama araya bir pandemi girdi tabii. Bu pandemi sürecinde hiçbir şey yapamadık. Orada bir şey araya gireyim. Adagio, Otto Respighi, Adagio con variazioni galiba çalan tek sensin. Hayır, onu ben çalmadım hocam. Biri çaldı o zaman. Sen ne çaldın? Onu şöyle oldu. Onu Yaz çaldı. Benim yanılmıyorsam Yaz çaldı onu. Veya 2008 ya da bir şeyler 2009 planladınız da olmadı. Bir şeyler hatırlıyorum öyle. Yani ya bak bunu yaparsa Onur yapar dediğim bir şey. Ne çaldın öyle bir hatırlatsana. Vallahi ben çok seviyordum o eseri hocam. Çok çalmak istiyordum ama orkestralara şimdi tek atış hakkınız var. Yani sürekli her yıl dilekçe hani JSO'da hani kendi sanatçımız diye sağ olsun verdi ama şimdi kolay da alamıyoruz. Yani 3 yılda 4 yılda bir alıyoruz. Bari büyük bir şey çalayım falan diyerekten ben işte Dvorak, Tchaikovsky, Saint-Saëns yani o tarz eserler tercih ettim onun için. Yani çünkü o kısa bir eser ya. Bir uzun bir konserde böyle 3-4 tane solist vardı galiba. Yanlış hatırlıyorsam düzeltsin altta yazanlardan. Galiba orada ufak bir ara açılmıştı. Orada Yaz onu çalmıştı. Çok da güzel çalmıştı. O ben değilim yani. Yaz çaldı hocam. O Torino Respighi. Tamam, ben o zaman karıştırdım. Evet. Bayağı oldu bu arada. Bravo, bayağı. Ben unutmuşum, hatırladınız. Evet. Yani benim özel kişisel sempatim olan birkaç böyle güzel bebek var. Onlardan biri o. Ya kimden dinlersiniz, kimden seversiniz hocam?
Navarro'nunki de çok güzel. Navarro, Tabii Navarro'nunki çok güzel. Yani nefis çalıyor. Rostropovich zaten yani eser o kadar güzel ki iyi de biri çaldım zaten %99 iyi çıkıyor. Yani kötü olma tabii ihtimali tabii. çok düşük. Yani çok kötü çalanı daha hiç duymadım. Yani yok. Doğru, Kötü doğru. çalabilecek bir eser Zaten değil. doğalı güzel bir eser. O eser enteresan mesela. Biz de onu rahmetli Benjamin'le sürekli otur şeyden dinlerdik. Misha Mayeski'den çok dinlerdik. O kulaklarımızda hep o Misha Mayeski'den Beni aşıyor. Şimdi o konuya hiç girmeyelim. Negatif bir şey söylemiyoruz dedik. Misha Mayeski'yi tabii beğenen var, beğenmeyen var. Ben herkesi çok beğendiğim için. Evet, o zaman konulara geçelim mi yavaş yavaş? Tabii ki. Kendinle ilgili anlatmak istediğin başka bir şey varsa sonra tekrar aklına gelirse ekleriz. Hiç problem değil. Tabii. Eserler konusunda Necat Hoca'nınkilerle başlayalım mı? Necat Başakır'dan. Olur. Aslında okul döneminde çaldığım şeylerden başlayabiliriz. Tamam, neyi konuşmak istiyorsun? Okulda okurken Yavuz Korkmaz'ın eserini çalmıştım. 3 tane eserini çaldım. Bir tanesini, hepsini konserde çaldım. Bir tanesini violonselli küçük parça. Onu piyanist ve besteci Yiğit Kolat var. Onunla beraber çalmıştık. Onu da yıllardır görmüyorum. Çok özlediğimi fark ettim bu arada. Galiba ona da ulaşabildiniz mi Aslı bilmiyorum ama. Ulaştım. Hala uğraşıyorum ama. Çünkü onunla da bir şey çalmışsınız, onun eserini çalmışsınız demiştiniz ama bende hiç fiil hafızası yoktu. Ben çaldım, onu çalmadım mı onu hatırlamıyorum. Onun bir eserini çaldık mı beraber ama biz onunla beraber Yavuz Korkmaz'ın eserini çaldığımızı hatırlıyorum ben. Küçük parçası vardı onun. Ben notalarını da getirdim burada böyle. Hepsi duruyor. Bunun kaydını da sanıyorum. Koydum bu arada. İyi olmuş. Onun linkini verebiliriz diye düşünüyorum. Tabii, değil mi? Linkini vereceğim. Alta eklersiniz ya da veyahut da YouTube'da Yavuz Korkmaz küçük parça olarak yazınca da zaten çıkıyor. Oradan dinleyebilirsiniz ilk seslendirişini. 3 parça dedin biraz önce. Bir parça mı, 3 parça mı? Bir parça hocam. Okay. Bir parça. O Yavuz'u çok cesaretlendirdi. Çok güzel eser bence. Enteresan bir eser ve insanlar da çok güzel reaksiyon gösterdiler. Yüreklendirdiler biraz Yavuz'u. Sonra Yavuz bir concertino yazmaya yeltendi. Fakat onu bitiremedi galiba benim bildiğim kadarıyla. Onu da sözünü ben verdim çalacağım diye. Sonra bir ses çıkmadı. Belki yani yazıyordu, başlamıştı. Belki bitirirse onu da çalarız yani. O da enteresan bir besteci hakikaten. Biz bunu 2002-2003 gibi filan çaldık galiba. Öyle hatırlıyorum. O dönem işte Arcan'ın bir eseri vardı. Onu çalamadım. Bir sonatı vardı. Bana gönderdi ama nasip olmadı çalmak. Arcan'ın tam ismi? Arcan Kündük. Arcan Kündük. Arcan Kündük, evet. Onu da koptuk yani ben nerede bilmiyorum şu an ama onun eserini bende duruyor. Bilgisayarımda duruyor. Belki bir gün çalarız inşallah. Tabii piyanist de bulmak lazım. Yani onları çalmayı sevecek bir piyanist de bulmak lazım filan. Sonra Korhan'ın var. Korhan'ın eseri galiba Ilgar. Korhan Ilgar. Onun abisi cellisti galiba. Onun için yazmıştı diye tahmin ediyorum. Koray Ilgar abisinin adı. Evet. Koray Ilgar. Evet. Koray Ilgar galiba çaldı o eseri. Bana da verdi notalarını. Notaları da bende var. Aslı ben sana yolladım galiba notalarını. O bende yok. Hayır. Yok mu? O yoktu. Ona bir daha bakayım, yollayayım size. Çok iyi olur. Yoksa eğer. O eseri de çalamadım. Keşke burada hani konuşurken onu da çaldım şöyle falan diye anlatabilseydim çok iyi olurdu. Tabii. Kaydı var mı Koray'ın eserinin? Onu bilmiyorum hocam. Yani ben çalmış olsaydım kaydını kesin alırdım. Çünkü benim öyle bir merakım da var. Yani gidip böyle yeni çıkan işte kayıt cihazlarını alıp oraya koyup kaydetme falan gibi şeylerim var benim. Ya ben çalsam ederdim ama başka bir kaydı var mı bilmiyorum. Yani şey için sorduğumu anlıyorsun. Hemen Tayfun'a link verelim, bağlayalım, hazır burada linkini paylaşalım diye soruyorum. Bildiğim birinden varsa diye, şudur budur. O yüzden soruyorum. Kusura bakma her seferinde. Yok estağfurullah hocam.
Tabii ki. Yani benim bildiğim kadar yok ama soruştururuz yani. Direkt Konak'a sormak lazım. Belki de vardır. Belki de Okey. koymamışlardır. Onun dışında Yavuz'un ben bir triyosunu çaldım. Piyanolu kuartetini de çaldım. Yani 3 tane eserini çaldım ben Yavuz'un. Anladım. Şimdi o tabii diğer ikisi bizim hep söyleşilerde rastlamışsındır. Hı. Özellikle dışarıda tuttuğumuz eserler. Çünkü trio, kuartete girdik mi bu iş 3 kat esere gidiyor. Zapt edemeyiz diye hep Evet. sınırlı tutuyoruz. Ancak Tamam. Tamam. cello, Onlardan bahsetmeyebilirim. evet lütfen mümkünse hani Tamam. bu küçük parça nasıl? Kaç dakikalık bir eser Yavuz Korkmaz'ın eseri? Bu küçük parça küçük bir parça. Yani 4 dakikalık, 5 dakikalık bir eser olması lazım. Tam Melodik montajını mi? Yani hatırlamıyorum. tonal bir eser mi? Atonal mi? Çok tonal değil hocam. Zaten linkte de görürsünüz dinlediğinizde. Çok enteresan bir eser. Biraz hani şey derdik biz, gaz bir eser derdik bazı yerlerde. Değişik, enteresan bir eser yani. Ben Yavuz'la bayağıdır görüşemedim. Aslında bunları bir konuşmak, bir hatırlamak, bir dinlemek falan isterdim aslında buraya gelmeden önce ama yapamadık. Bir türlü buluşamadık. Çok uzun zaman geçti açıkçası. Öyle çok da fazla bir şey hatırlayamıyorum eserle ilgili. Tamam. Başka hangi eserle devam edelim? Bir de şey geldi. Tarık Tal'ın Ölümsüzlük diye bir eseri vardı. Onu hatırlıyorum ben. Notalarını da buldum. Aslı bilmiyor bunu. Yüzünden anladığım kadarıyla. Evet. Yani o Evet. eseri de mesela bana son dakikada getirmişti. Ben bir okuyayım dedim ama eserde şey vardı. Çalınmayacak yerler vardı. Düzeltiriz falan demişti. Fakat yetiştiremedik. Onu da çalamadık. Eserde çünkü şeyler falan vardı. 4 tel akorlar falan, uzun akorlar falan vardı. Bunların hep düzeltilmesi gereken. Onun notaları da var bende. Ya bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Hani böyle bir Yeni bir şey. bebeğimiz daha oldu yani Aslı, öyle mi? Şu an yeni 2 bebeğimiz daha oldu. Evet. Evet, çünkü yani ki o kadar sık görüşmemize ve sık sık konuşmamıza rağmen hala daha bilmediğim meseleler çıkıyor Onur'dan. Evet. Yani daha fazla çıkar mı bilmiyorum. Ben çünkü sizle konuştuktan sonra bir kitaplığımı bir gözden geçirdim. Baktım hepsinin notaları döktüm. Ne vardı ne yoktu filan. Oradan buldum yani eseri. Onun dışında okul zamanında benim besteci arkadaşlarımla beraber çalıştığım eser yok. Önder'in eseri var ama o mezun olduktan sonra çaldım. Önder Özkoç'un eseri var. Ağıtı var bir tane. O yetim çocuklar için yazdı. Onlara adadı. Onu da 2016'da çaldık. Evet, Önder bahsetti bölümde, kendi bölümünde bahsetti eserden. Ama o daha herhalde yayına girmedi. Ben izlemedim onu çünkü. Yok, 2 haftamız var daha ona. Bu hafta Öyle mi? Erberk var, haftaya Önder var. Evet, doğru, haklısınız. Evet. Daha görmedin, bahsetti ama. Evet, biraz senden alalım. Ne yaptınız, nasıl geçti Önder'in eseri bu Güzel. çocuk için olan? Güzel, çok çok eğlenceli. Yani ben çok seviyorum zaten o tarz modern şeyler. Keşke daha fazla çalabilsek ama e, Önder'in eseri de çok güzeldi. Eser Hacettepe Senfoni ile çaldık. Alessandro Gedrone yönetti. Onun da kaydı var. Kaydını ben Önder'den temin ettim. YouTube'a koydum bu arada. Onu da linkini koyarız. İzlemek Yaşasın. isteyenler olursa. Güzel, Evet. güzel, güzel. Çok güzel eser. Biraz uzun bir eser. Bir 18-19 dakika falan sürüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Eseri Önder hep okula giderken yolda bir yetimhanenin önünden geçiyormuş. Orada o çocuklardan çok etkileniyormuş. Öyle bir durum varmış. Onlara ithafen yazmış. İşte eserde çok uzun bir violonsel soloyla başlıyor. Yani istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. E, Öyle bir şey. Ama Tonal bir tabii eser mi bu hızlı ağıt? olmamak lazım. Tonal bir eser mi Önder'in eseri? Tonal bir eser değildi diye hatırlıyorum ben. Okey. Sonra orkestra ile beraber çaldığımız yerde de çok böyle bir çığlıkvari şeyler var. Böyle enteresan şeyler var. O Önder şey demişti burada neden diye soruyorlar. Böyle bir tema var. Öyle bir şeylerden bahsetmişti. Güzel bir eser yani bayağı şeyle orkestrayla çok zevkle çalmıştık yani.
Onu hatırlıyorum. Söyleyebileceğim başka bir şey kim Utar var? altına geçelim mi? Utar'a geçelim mi? Utar var. Utar'ın eseri de kuartetle çaldık onu. Cello kuartetle çaldık. Bir Beno var. Bir Blue. Beno var. Doğru Beno var. Beno da Benjamin'in eseri. Yani Benjamin için bestelediği eser. Benjamin Sönmez. Biz Benjamin diyoruz da. Evet, Benjamin benim sınıf arkadaşım. Benim çok çok yakın arkadaşımdı. Yani pek çok insan çok yakın olduğunu söylüyor ama ben yani bilmiyorum. Ben daha yakınım. Yani küçüklüğümüz beraber geçti. Farklıydı. Ya aslında Evet. biz küçükken noktayla virgül gibi gezerdik yani. Sonra maalesef o tabii gidince Almanya'ya aramız falan biraz açıldı tabii. Çok görüşemedik falan derken. Sonra ölüm haberini aldık tabii. Bu bizi hepimizi derinden sarstı. Yani çünkü müzisyen kişiliği bir yana hep onu konuşuldu çünkü o dönemler. Hani kariyerinin güzel noktalarında falan ama yani müzisyen kişiliği o başka bir şey. O benim onunla olan arkadaşlığım başka bir şey. O bakımdan da biz Utar'la konuştuk ve böyle bir şey yapmak istedik. Ve Utar Beno'yu besteledi. Biz de onu kaç yılında çaldık Beno'yu? 2012 görüyorum ben. Doğru mu aslında? 2012 görüyorum. Bu kadar ya. Tamam. 2012 diye evet. Ben de öyle bulabildim. Doğru hemen çalmıştık. 2011'de kaybettik Benjamin'i. Hemen çalmıştık sonra onu. Evet kaydetmiştik. O eser de mesela çok enteresan bir eser. Utar onu bestelerken şeyden bahsetmişti. Benjamin'in son dönemlerde çok kariyerin en güzel dönemlerinde işte teklifler alıyor, yurt dışına gidecek, işte Anne-Sophie Mutter'le falan çalacak, böyle bir sürü projeleri falan var. Ama bir anda askerliği çıkıyor ve askerliğe kafayı takıyor. O dönemde de tabii o sıkıntılar falan sağlığını da etkilemiş. Bütün bunları da Utar biliyordu. O yüzden bunları canlandırmak, yani onun o iç sıkıntısını müzikte yansıtmak istemiş. Bu ölümün karanlık yüzünü de canlandırmak istemiş o eserin sonlarının ortalarına doğru. Ve eserin sonunda da zaten onun da kaydı var YouTube'da bu arada. Dinleyebilirsiniz. Görüntü değil, ses kaydı var. Eserin sonunda da piyanonun rahatlatıcı melodileri var ve cello'nun flojelileri var, flojeli efektleri var. O da ruhun bedenden ayrılışını ve sonsuzluğa, huzura erişini anlatıyor o kısmı. Onun dışında Utar'ın biz cello kuartetle bir eserini çaldık. Blue Dot. Blue Dot. Blue Dot da aslında orkestra için yazılmış bir eser. Normalde cello kuartete yazılmış bir eser değil. O eseri Utar şöyle bize uyarladı. Ben Utar'ı yıllardır, Utar da benim çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım. Okuldayken de, okuldan sonra da, o Amerika'ya gittikten sonra da biz görüşmeye devam ettik. Sürekli ben her gördüğümde ona söylüyorum. Ya bizim kuartetimizi biliyorsun. Yani cello kuartetimizi sürekli konserler yapıyoruz. Sürekli işte bir yerlerdeyiz filan. Türk bestecilerinden de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben modern bir şeyler yapmak istiyorum. Utar hani sen de yazsan ne güzel olur filan. Utar da tamam üstadım yapacağım, işte edeceğim. Çok fazla şu an işim var. İşte Amerika'da işim var. Burada yaptığım düzenlemeler var. Arayı sıkıştıracağım dedi ama bir türlü yapamadı derken sonra herhalde Blue Dot'ı uygun gördü. Onu şey yapmak istedi. Bir Hacettepe'de yaptığımız bir konserde onu CSO salonunda yapmıştık 2016'da. Burak Tüzün yönetmişti. O eser, o çaldığımız iki eserden bir tanesiydi. Nejat Hoca'nın eserini de o konserde çalmıştık. O konserde Blue Dot'ı çaldık. Eser hakkında da Utar şey demişti. Bu Carl Sagan'ın Blue Dot diye bir belgesel var. Mavi nokta. Dünya yani. Onu çok sevdiğini ve ondan esinlendiğini söylemişti. Zaten eseri biraz dinleyince böyle çok şey melodileri var. Böyle Horst mu desem, o gezegenler falan. Hani böyle bir soundtrack vari bir havası var eserin. Ondan sonra birden böyle bir değişik motifler giriyor.
Utar ona Gershwin'in Rhapsody in Blues'undan espriler bıraktım falan dedi ama yani dinlemek lazım tabii. Hani Rhapsody in Blue'dan hangi espriler var içerisinde yakalamak lazım. Bir de Utar vurmalı çalgılar aslında onun vurmalı çalgılardan mezun oldu. O yüzden herhalde olsa gerek biraz fazla kullanmış şeyleri, biraz gürültülü bazı yerleri filan. Ama güzel bir eser. Yani herhalde cello kuartetten daha çok orkestra eseri olarak daha çok duyulur diye düşünüyorum ben. Bu benim kendi fikrim. Yani bu da buradan mesaj olsun Utar'a. 4 cello için artık spesifik bir eser mi yazar? Öyle başlıyor. Nejat Hoca. Burada kısa bir şey söyleyeceğim. Carl Sagan ismini sen belki hatırlarsın. Cennetin Ejderleri diye bir kitaptan dolayı size Hababam Carl Sagan'la ilgili bir şeyler anlatıyordum. Cennetin Ejderleri. Evet, hep oradan örnek verirdiniz. Evet. Evet. Beyinle alakalı bir kitaptır. Benim normalde ben Carl Sagan'cı değilim. Hiç sevmem. Asimov'cuyum ben. Ama çok ters taraftalar ikisi ama o Cennetin Ejderlerinden çok faydalandım. Aslı ile Pınar'ın kafasını hep keza Benjamin'in hepsi onlar aynı sınıf. Çok ya o hoca yine gitti garip garip şeyler anlatıyor diye. Ya önemli ama bunlar yani ilham kaynağı oluyor insanlar işte görüyorsunuz yani. Öyle yani. Violoncel'le çok bağlantısı var benim gözümde ama Hikayeleri şimdi bilmek lazım. çok dağıtmak istemiyorum. Evet, sonra Utar Artun'la ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı? Blue Dot'la ilgili. Tonal bir eser mesela, onu sorayım. Biraz daha böyle soundtrack vari bir eser. Okey, ama yani sonuçta... Ya dinlemesi güzel bir eser. Evet. Bazı yerler tabii modülasyonlar var ortalarında. Değişik şeyler var. Onu Yani kaç kere çaldınız Cesur Çelik? Bir kere çaldım. Bir kere çaldınız. Bir Okay. Bu Beno'yu kaç kere çaldın? Hocam. Orkestra her zaman ayarlanabilen bir şey olmadığı için bir kere çaldık. Yani Anladım. önümüzdeki zamanlarda çalınır mı bilmiyorum. İnşallah çalınır. Beno peki birden fazla seslendirildi mi? Beno'yu biz sadece kaydettik. Sonra çalamadık. Çünkü Utar Amerika'da. Okay. Ama ben başka birisiyle çaldım mı? Çalmadım. Niye Okay. çalmadım bilmiyorum. Aslında çalmak lazım, evet. Aslında bir konserde, yani Benjamin Anma konserlerinde falan neden çalmadık acaba? Aslında öyle bir şey yapabilirdik. Okey. Önder Özkoç'un ağıtı başka çalındı mı? O da bir defa çalındı benim bildiğim kadarıyla. Okay. Yani ben bir defa çaldım. Okay. Ama galiba orkestrayla beraber olan birkaç yerlerde değiştirmek istediği şeyler var galiba. Herhalde önümüzdeki yıllarda belki bir daha yapabiliriz. Yani bir konuşmuştuk, öyle bir şeylerden bahsetmiştik. Evet, kendi bölümünde bahsetti. Biraz bir şeyleri değiştireceğim diye Önder. Biliyorum ama ben hani tarihe not geçmek açısından soruyorum. Başka bir performansı oldu mu diye. Yok. O zaman tek seslendirme. Benim önceki listede bir Hasan Niyazi Tura var, bir Ivan Çelak var, bir de Can Atilla var. Evet. Hangisiyle devam edelim? Nejat Hoca'dan olur ha, Nejat Hoca'yı atladık. Evet, doğru. Konserde Nejat Hoca'nın da eserini çalmıştık biz. Evet. Nejat Hoca'nın da Four Elements'ini çalmıştık. O eseri de ben Nejat Hoca'ya sürekli aynı iş yerinde çalıştığımız için, her gün görüştüğümüz için sürekli kafasının etini yiyordum ben onun. Yani hocam ne zaman yazacaksınız, bir şeyler yapalım filan. Zaten Nejat Hoca'nın aslında biz daha önce Hüzünlü Valsi'ni çaldık hocam. Hüzünlü Valsi de Nejat Hoca'nın bir eserini mi çalmışlardı? Arp eseri çalınmıştı, çalınmıştı. Tercih Korat gitar ikilisi gelmişti CSO'ya. Onlar solo çaldılar. Sonra bis yaptılar. Bis'te de Hüzünlü Valsi çaldılar. 2-3 tane bis yaptılar. Onlardan bir tanesiydi hatta. Ben o kadar çok tüylerim diken diken oldu ki o konserde. Çıkışta hocam bu eser mi? Yani bunu nasıl dinleyebiliriz? Sonra CD'si olduğunu öğrendim. CD'sini buldum. CD'den dinledim. Sonra hastası oldum ben eserin. Eser çok böyle hafif bir eser. Basit bir eser ama gerçekten çok güzel bir eser. Kafasının etini yedim hocamın. O da sağ olsun kırmadı bizi. Bizi uyarlamasını yaptı. Biz de her yerde çaldık onu.
cello kuartetle. Hatta kaydı da var. Bir sürü kaydı var. Bir tanesini buldum, koydum. YouTube'da da var onda. Güzel oldu bu. Güzel oldu. Çok güzel oldu o kayıt. Fena değil yani. Daha profesyonel bir kayıt oldu. Çünkü bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız kayıtlar maalesef bu kadar güzel olmuyor. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye koyuyorum. Çünkü elimizde başka materyal yok. Doğru, iyi yapıyorsun. Onun da linkini koyabilirsiniz yani insanlar Tabii ki, dinlesin tabii isterim. ki. Ben çok seviyorum. İnsanlara da dinletmek istiyorum çünkü özellikle. Onun dışında Four Elements'i de onun sonrasında yazdı diye ben hatırlıyorum. Onu da 2006'da çaldık. Mayıs 2006'ydı galiba. 4 unsur olarak eser. Çok yoğun bir orkestrasyonu vardı eserin. Oyunda oyun havası falan vardı eserde. Biz çalıyoruz hatta o sırada, ya bu bir şeye benziyor. Allah Allah ne acaba filan derken böyle bir anda işte eserin sonlarında arkadan trompetten işte bir oyun havası vardı. Misket mi diyorlar ona? Falan. Onları koymuş. Trompet bayağı çalıyor. Falan bir çalıyor yani. Çok gülmüştüm ya o ilk şeyden sonra. Ondan sonra onun kaydını da yapmışlar. O da var bu arada şeyde, YouTube'da. CSO'da çalmıştık onu da. Öyle bir eser o da. Güzel. Bunları o zaman yine herhalde Nejat Hoca'nın 4 unsurunu bir daha yine çaldıysanız siz çalmışsınızdır cello kuarteti olarak. 4 unsuru bir kere çaldık biz. Hı hı. Hüzünlü Vals'i çok çaldık. 4 unsuru orkestralı olduğu için bir kere çaldık. Okay. İnşallah daha çalınır yani. Çünkü kısa ama güzel bir eser bence. Anladım. Turgay abinin eserleri var. Evet, Cebeci monologları var. Onu da orkestrayla beraber çaldık. CSO'da çaldık, Kıbrıs'ta çaldık. İzmir'de çaldık. İzmir'de de çaldık. İzmir'de Koday'la çaldık. 3 defa çaldık yani totalde. Cebeci monologları da Turgay Hoca zaten anlatmış yani. Birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncüyü sağ olsun bize yazdı. Bizim için bir şeref. Çünkü Turgay Hoca'nın yeri bizim için çok farklı yani. Çok Evet. sevdiğimiz bir hocamız. Artı benim çok hayran olduğum bir besteci yani. Her eserini çaldığımızda CSO'da sürekli çalarız eserlerini. Her eserini çaldığımızda böyle hocam bu ne? Nasıl ne zaman yazdınız falan oluyorum yani gerçekten. Hatta beni o kadroya yazmadıkları zaman üzülüyorum çalmadığım için gidiyorum dinliyorum falan. Yani Cebeci monologları da bu eski konservatuar siz iyi biliyorsunuz hocam. Biz hiç görmedik tabii. Biz yetişemedik ona yeni konservatuar. Daha doğrusu yeni konservatuar demek ne kadar doğru olur şu an. Daha da yenilendi şimdi Beytepe taşındı ama. Tarih öncesi kuşak diyoruz. Tarih öncesi kuşak oldu. Evet, Yani Turgay biraz abi de acımasız bir öyle şey oldu. bahsedin. İnşallah o kadar acımasız olmamıştır ama o yani sizin kuşak, benim de Tufan abim var, kuzenim. O da mesela çok bahsederdi. Hatta gittiğimizde işte her bir köşesinde anılarım var. Bak burada şu olmuştu, burada bu olmuştu filan diye. Aynen. Evet, çok enteresan bir mekan. Gerçekten çok o ruhu yansıtıyor yani o bina. Orayla ilgili şeylerini yazmış, anılarını yazmış eserde Turgay Hoca. Fakat bizi söylemedi. Yani biz mesela çalarken ben Turgay Hoca'yı beğendirmek için çok uğraşırım. Çünkü kolay beğenmez Turgay Hoca. Acaba nasıl istiyor? Hani böyle çalsam iyi olur mu? Burada işte yayı şöyle yapsam, biraz daha tonu versem nasıl olur işte? Burada vibrato mu yapayım, burada glissando mu yapayım diye düşünürken baktım Turgay Hoca orada böyle kıkır kıkır geliyor. Ondan sonra ne oldu acaba dedim. Yok çocuklar sizle ilgili değil falan diyor. Anıların canlandı. Hocam ne olur anlatın, anılarınız ne? Yok diyor. Hadi bir daha alalım falan. Aynı yeri bir daha açıyoruz. Bir daha kıkır kıkır gülüyor falan. Çok tatlı bir adam gerçekten. Bilmiyorum, herhalde orada o dönem o çaldığımız yerde aklına komik bir anısı var. Orayı canlandırmış. O geliyor. Bilmiyorum, kendisi anlatmadı galiba onu şeyde. Ben anlatmış bulundum. Yok, anılarım dedi evet yine. Anılarımla Küfür ilgili. konu- Sadece Yine benim sağ ol. anlayacağım. Vallahi anlatmadı. Keşke. Hani ben de birazcık kafamda canlandırıp ona göre bir şeyler yapmak istedim ama. Ya güzel çaldık diye düşünüyorum. Turgay Hoca da beğendi herhalde. Onu da 3 defa çaldık. Daha da çalınır inşallah. Çok güzel bir eserdi orada. Böyle Evet. şey falan vardı. Bu siz iyi bilirsiniz hocam. Ben çok ufaktım. Bir şey vardı. Televizyonda bir şey vardı. Çizgi.
konuşan bir adam Fransızca. Neydi o ya? Bay Meraklı. Bay Böyle Meraklı bir çizgi üzerine böyle evet. konuşan bir adam vardı. Çiziyor adam filan. O bir illüstrasyon bir şey. Evet, Bay Meraklı. Bay Meraklı mıydı o? Evet. Öyle mi çevirmişti? Ben çok ufaktım tabii. Onu böyle televizyonda izlerdim ama. Lineman ya da La Linea. Galiba öyle bir şey. Evet. Fransız herhalde onun orijinali. Evet. İşte onunla ilgili bir canlandırma bir yerler var falan. Onu hatırlıyorum. Öyle bir şeylerden bahsetmişti. Bize çok Öyle yani, fazla benim cebecim anlatmadı, evet. Nasıl? Bizde de yani sadece benim anlayacağım şifreler var o eserin içerisinde dedi Turgay Hoca bize. Bize de o hani Evet. hangi Evet. şeyleri olduğundan, hangi anılardan, tabii ki o ona özel bir şey. Evet. Ama demek ki çok güzel canlandırmışsınız ki o da kıkır kıkır gülmüş, demek ki hatırlatmış Herhalde. onları İnşallah. gerçekten. Ama yani insan da merak ediyor yani şimdi ne acaba diye. Ben hala çok merak ediyorum. Tabii. Öyle. Onun muhakkak. dışında biz Turgay Hoca'nın Lorca Tango'sunu çaldık. Lorca Tango'yu da Aha. okul zamanında okul zamanı değil pardon daha sonra olması lazım. Hacettepe'de kuartetlerle çalıyorlardı. Ben oradan çok beğenmiştim. Onu Turgay Hoca'ya çok söylemiştim filan. O zaten Çelistanbul'u da düzenlemiş onu galiba. Evet. Onu çaldık. Onu bayağı bir çaldık. Hatta onun kaydını da yaptık pek çok defa. Aha. Ee, Nereye Aşkımı ses çalmışsınız. Nereye Server Diner'in Aşkım? albümünde zaten siz çalıyorsunuz. Evet. O çok Aha. eğlenceliydi ya. Harika bir projeydi o gerçekten. Bizi de yani gerçekten aralarına koydukları için ben kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. 2 tane parçayı koydular CD'nin içerisine ve Bilkent'te yaptık kaydı. Çok da uğraştık. Entarisi Ala Benziyor'u da biz oraya koyduk. Entarisi Ala Benziyor da bayağı zor bir şey ya aslında. Turgay Hoca da aslında zor yazıyor. Ama Evet. müzik o kadar güzel ki bayağı bir çalıştık. Güzel bir şey çıkarttığımızı düşünüyorum. Spotify'da filan da var. Var. İlgilenenler, dinlemek isteyenler olursa oradan dinleyebilirler. Nereye Aşkım? Bir de Entarisi Ala Benziyor. 2 tane. Bunları dışında biz bir de Gümüş diye bir eser daha var. Lorca Tango var. Aha. Lorca Tango çaldık. Gümüş'ü bilmiyorum. Gümüş de biz çaldık mı? Çalmadık. Gümüş diye bir eserde çalmadık. Benim hatırladığım kadarıyla biz Feryal Türkoğlu'yla operada soprano Feryal ablayla bir konser yapmıştık. O konserde bir program yapmıştı Turgay Hoca. Programda da tabii bu Nereye Aşkım, Entarisi Ala Benziyor'un yanı sıra Daktilo'nun şarkısı, Manken'in şarkısı, Umutsuz Aşka Gazel, Ben Seni Sevdiğimi... Manken'in şarkısının ismini Gümüş olarak değiştirmişler. Yani Gümüş tamam o. Manken'in şarkısı diye ben Aha. hatırlıyorum çünkü. Notalarımızın üzerinde Manken'in şarkısı diye geçiyor. Onları çaldık. Onların cello kuartet düzenlemesini çaldık. Bunlar, çünkü bu eserler Turkuaz Trio ile çalınan eserler galiba. Onların kendi bir ansambılları vardı. Onunla çalınan eserlerdi. Turgay Hoca sağ olsun cello kuartet için tekrar bir rearanjman yapmıştı o konserde. Kaç yıl oldu? Bayağı oldu. Resim Heykel Müzesi kapanmadan önce yapmıştık. Çok güzel bir konserdi. Gerçekten 4 violonsele inanılmaz yakışmıştı. Ben çok eğlenerek çalmıştım. Tüylerimiz diken diken olmuştu çalarken yani. Onun dışında Turgay Hoca'dan biz bir şey çaldık mı? Doğan Hoca'nın jübile konserinde bir şey çalmıştık hocam. Hatırlıyor musunuz? Onda Tabii biz de sahnedeydik o gün. Siz de en son Tabii. yok. Siz en sondan bir önce çaldınız galiba. Sonra kalabalık bir şeyler çaldık diye hatırlıyorum. Sıralamayı ben hiç hatırlamıyorum ama Evet. onda o dönemlerde biz Hacettepe Senfoni ile de çalıyorduk. Sonra şeyle de çaldık. Cesoy'la da çaldık yanlış hatırlamıyorsam. Aygız'ı çalmıştık. Aygız düzenlemesini çalmıştık orkestrayla. Ben çok seviyorum tabii o parçayı. O eseri de mesela ben cello kuartet o dönemlerde bizim cello kuartetimiz yeniydi. Ben sürekli bir şeyler, aranjmanlar falan yapıyorum. Notalar yazıyorum falan. Türk eserimiz yok doğru düzgün. İşte eserimiz yok böyle daha bilindik eserlerimiz falan olsun diye uğraşıyorum. Aklıma işte Turgay Hoca'nın Aygız'ı geldi. Hemen oradan böyle notasından bulup oradan böyle yazmaya falan başladım. Cello kuartetle böyle bir şey çıktı. Cello kuartette de biz çaldık onun düzenlemesini. Doğan Hoca'nın jübile konserinde.
Sonra bunu biz CSO Cello Quartet'te de pek çok defa çaldık. Öyle yani. O şeyde Turgay Hoca'nın düzenlemesidir. Yani Turgay Hoca'nın eserinden direkt yazıldı. Bu sabah Selva kendi Facebook'una entarisi ala benziyoru koymuş. Koymuş mu? Evet. Ben onu koyamadım. Ne zaman koysam telif yiyorum. Hep bir şey oluyor. Gidiyor yani. Patlıyorum gidiyor. Onu ilk ben böyle heyecanla koymuştum. O kadar çok beğenmiştim ki hemen koymuştum ama YouTube hep kaldırdı yani onları. Herhalde Selva. Ama gerek yok, zaten Spotify'da var. Yani ben o tarz şeyleri düşünemiyorum zaten çok fazla. Evet. O heyecandan. Öyle yani Turgay Hoca'dan hocam böyle bu kadar. Turgay Hoca tabii uzun bir yani sizin CSO Cello Quartet'te Turgay abinin bayağı bir hikayesi var. Ankara'da ve Türkiye'de Ya ne güzel, daha da Cello olsa. Quartet için çok hani insanların o tınıya alışması için çok emeğiniz geçti. Çok hoş Vallahi daha da ben hazırım. Vallahi her türlü sonuna kadar çok severek yani. Keşke bir sonatı, bir konçertosu olsa da çalsam. Çok isterim yani. Bakalım, bilmiyorum Turgay abinin ne zaman neyi ne yapacağını hiç kimse bilmiyor herhalde. En Hiç azından belli bizim olmuyor. tarafta. Evet, o aklına bir şey geldi mi yapın nasıl olsa. Ama eminim çok harika, çok güzel, bir o kadar da zor bir eser olacağından eminim. O kesin, o kesin. O kesin. Evet, Ama biz de güzel için varız diyelim. evet. Ne kaldı? Hasan Hasan, Nihat. Hasan Niyazi Tur'a kaldı. Onu zaten bahsetmeme gerek yok. Onu Çel İstanbul'la çaldılar ilk. Sonra Hasan sağ olsun bize benim böyle bir eserim vardı. Biz de ne güzel işte Türk eseri var. Çok az eseri var çünkü gerçekten Türk eseri olarak. Hemen aldık notasını, her yerde çaldık. O da çok enteresan bir eserdir. Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım teması üzerine çeşitlemeleri ve eser böyle bir anda bildiğimiz temasından giderken bir anda hızlanıyor böyle ritimli, enteresan bir şey oluyor. İşte bir yandan solo violonsel derken bas violonsele geçiyor solo. O sırada işte bizim nüansları ayarlamamız gerekti. Çalması aslında onun da nüans açısından, yorum açısından kolay bir eser değil. Yani kısa bir eser ama pek çok defa çaldık. Her defasında da farklı çaldık. Güzel bir şeyler oldu. Yani onun kaydı herhalde Çel İstanbul'dan var. Ben koymadım. Bende de var bir 4-5 tane kaydı. Bir bakıp koyarım belki. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde. Onun dışında ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum hocam. Şunu biliyor musunuz? Hayır. Yani Çağ Karadeniz. duydum. Sanki bu böyle bir şey. Evet duydum ama hani Notaya döktüğünü ben de bilmiyordum. Notayı Ben ben de döktüm. Bunu ben Hadi yaptım. ya. Evet. Sen yaptın. Yani Yani bravo, bunu çağdan çok böyle Güzel şeyler. eser, önemli. harika bir eser. Hocam şöyle, bunun hikayesi de var. Şimdi Çağ abi bizim küçüklüğümüzden beri idolümüz yani. Zaten çok sevdiğimiz birisi. Aynı hocada okuduk zaten. Gerçi o mezun olmuştu ama. Çağ'ın da çok yakın arkadaşı Ediz. Ediz abiyle mesela biz sürekli görüştüğümüzde violonsel elimizde bir şey çalıp dururdu. Ya bu ne falan? Nasıl güzel değil mi? İşte ya söylesene ne falan. Çağ'ın eseri dedi. Ondan sonra benim aklıma takıldı. Eserin ama ya başını çalıyoruz filan. Sonra derken Çağ abi bir albüm çıkarttı. O albümü koymuş. Ondan sonra ben direkt aradım. Dedim abi bak bunu işte ben yazayım filan. Vallahi iyi olur. Onun için notaları yok. Ben onu kafadan çalıyorum dedi. Ondan sonra ben dedim tamam yazacağım ben bunu dedim. Oturdum bayağı baştan aşağı yazdım. Gönderdim. Çok sevindi. Eserde böyle enteresan komalar falan da var böyle. O komaları yazamadım gerçi ama not düştük falan. Onu gönderdim. O da çok sevindi. O da sosyal hesaplarını da paylaştı hatta notaları. Bütün cellist arkadaşlarım alın buyurun falan diye. Ya izni de var herhalde. Yani yine sorarlar. Notalarını ondan isteyebilirler. Umarım Çağla bir Ben de verebilirim. röportajı becerebilirsek orada konuşuruz tekrar Çağla, değil mi? Ne zaman yapacağız bilmiyorum Aslı. Yapacağız. Çok kısa, çok az zaman kaldı. Siz biliyor muydunuz bu eseri Yapacağız. şu an mı? Yani şu an şöyle bir şey tınladı. Bizim katta radyatörün üzerinde bir eser çalardı. Bu o mu yoksa? Olabilir.
Ben Ediz'den sürekli dinlediğim için. Evet. Ben sürekli Ediz'den tabii ki dinliyorum. Ediz Dur o. gerçekten. Bu Akort uzun yapar versiyonu arkasından ama. bunu Bunda çalıyor bayağı öyle. nameler Evet. falan var yani. Ha, olabilir. Yani ben tabii hep orada böyle kısa kısa yukarıya derse çıkmadan beyefendi elini açmak niyetine bir şeyler yapıyordu. Bu onlardan biri olmalı diye tahmin ediyorum. Tabii tam el açmalı keser zaten öyle başlıyor. Ama çok güzel, çok eğlenceli bir eser. Bir anda böyle başta başlayıp introduction falan bittikten sonra hızlı bir yere geliyor. Sonra bir kadans bölümü geliyor. O kadans bölümünden sonra tekrar o hızlı bölüm geliyor filan. Ve böyle çok zirvede çok gaz bir şekilde bitiyor yani eser. Çok güzel bir eser. Ben bunu hatta çaldım. CSO'da Tchaikovsky Rokoko çaldığım bir konserde BIS istemişlerdi. BIS'te bunu çaldım. Bayağı yıkılmıştı ortalık yani. Çok beğenmişlerdi gerçekten. Tavsiye ederim, çalışın yani. O yüzden çok Yani güzel. notayı Yani. verirseniz biz arşive almak isteriz en Ben azından. seve seve Bizde Çağatay'ın listede yok. herhalde bildiğim kadarıyla zaten rızası var. Yani ondan da ulaşabilirsiniz, bana da ulaşabilirsiniz. onursenler@mail.com bana yazmanız yeterli. Ben PDF olarak yollarım herkese. Yani. Vallahi söyleşinin başında söyledik. Sen bizim gizli kahramanlarımızdan birisin. O yüzden artık bir Sağ zahmet. hocam, bana kahramanlık denmez ama. Öyle Yok. yani. Bundan da bahsedeyim dedim. Bunu da es geçmeyeyim. Belki bilmiyorsunuzdur. Onu da not almıştım çünkü. Notası Onun oldu dışında- bilmiyordum en azından. Evet. Evet. Ne Bir kaldı? tane de bir şey daha var. Çok uzattım galiba. Ay, Cello Quartet'le biz bir Ankara Müzik Festivali'nde bir proje yaptık. 33. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Musma 6 diye bir proje vardı. O tema olarak Via Crucis diye bir tema üzerine 6 tane besteciden istemişler, eser istemişler, sipariş vermişler. Bestecilerin arasında İsveçli de var, Alman da var, İtalyan da var filan. Türk de vardı. Biz Türk eseri olarak da o konserde Ermeni asıllı kontrbasçı İstanbul'dan Arda Ardaşes Agosyan'ın bir eserini çaldık. Eserin ismi de The Third Fall. Eser ben tabii kaydına ulaşamadım. Hala ulaşmaya çalışıyorum. Kaydı yapıldı çünkü. Ulaşırsam direkt ilk başta besteciye göndereceğim. Çünkü besteciden de isteyeceğim. Bestecide de yokmuş. Eğer koyabilirsem de YouTube'a da koymayı çok istiyorum. Çünkü çok güzel bir eserdi. Çok keyif almıştık bu eserden de çalarken. Eserde işte Macar besteci Liszt'in solo piyano için Via Crucis eserlerinde bir Latin doğasından bahsediyor. Vexilla Regis diye. Ondan ilham almış, koymuş. Hatta eserin sonlarına doğru çalarken ağzımıza söyleme vardı. O çok enteresan bir deneyimdi bizim için. Gibi, Vasks, Gramata Cellan mıydı? Onda da vardı öyle bir şey galiba. O tarz bir şey herhalde. Vardı hatta. Vexilla regis podeunt falan diyoruz bir yandan. Bir yandan aynısını çalıyoruz ama vibratosuz diyor. Üzerine bayağı bütün her şeyi falan yazmış. Onun notaları da duruyor. Böyle bir eser çalmıştık. Ondan da bahsetmeden geçmek olmaz diye düşündüm. Tabii ki. Tabii. Hı-hı. evet, harika. O zaman Ivan Çelak'la Can Atilla mı kaldı şimdi? Evet, Ivan Çelak kaldı. Ivan abi de bayağı yıllardır böyle bir eser yazmak istediğinden hep bahsediyordu ama bir türlü yapamamıştık. Onu da çok yeni yaptı zaten. Ne zaman çaldık biz onu? Geçtiğimiz sene mi çaldık? Yani pandemiden önce, geçtiğimiz sene mi kaldı? Pandemiden önceki yıl çaldık galiba biz onu. 2019'da çaldık. Doğru. Şey mi yine? Cello Quartet, evet. Cardiac Standstill. Evet. Cardiac Standstill diye bir eser. Evet, o da Benjamin için yazılmış. Evet. Bir kere çaldık onu da. Onu çok hatırlayamadım ya. Keşke yani. Kaydı yok o zaman. Kaydını ben yapamadım o konserin. Kaydı maalesef yok. Ama tekrardan çalınabilir. Neden olmasın yani? Ben her zaman varım o işe. Kaydını yapmaya. Yapılmalı zaten. Evet, iş listesine bir madde daha girdi Aslı. Evet. Bitmiyor. Ben yine bir bilgisayarımı yapayım Aslı. Benim bilgisayar çöplük çünkü biliyorsun, anlatmıştım sana. Evet, yani Belki Ivan'da bir çıkar kaydı oradan. yok.
Onu biliyorum. Ha. İvan'da kaydı yok. O da hatta belki Onur'da vardır demişti. Ama zaten evet, sende de yoksa demek ki çünkü ben kaydı gerçekten yapılmalı. meraklıyım öyle şeylere. Gider sürekli ses kayıt cihazlarım var benim. Onlarla kaydederim. Onu etmedim mi emin olamadım. Hatırlayamadım şu an. Bu da artık Belki süper senin bilgisayar. listene bir tane eklendi. Tabii ona ilgileneceğim. Bakacağım. Bulursam size haber veririm ama büyük ihtimalle yok. Yani öylesi de zaten bir daha çalarız. Zaten bir daha çalınmalı bu eserler. Çaldık bitti olmamalı yani bence. Çok güzel eserler hepsi. Hı hı. Öyle yani hocam. Onun dışında Can 57. Atilla'nın eseri alay. kaldı. 57. alay. Evet, 57. alay kaldı. 57. alay da 2015'te yaptık galiba biz onu. 100. yıl senfonisi. Orkestra ile beraber 4 bölümlü bir eser. 4 bölümünün 3'ünde violonsel var. Birinci bölümde, ikinci bölümde yoğun olarak violonsel var. Soprano da var herhalde. Angela. Soprano var. Angela Ağızkal. Biz projeyi beraber yaptık birkaç defa. Hatta CD kaydı yapıldı. Naxos'tan çıktı CD'si. Sonra İngiltere'ye gidildi. İngiltere'de Londra Royal Philharmony'de çalındı. Beraber çalındı. Beekent'te kaydı yapıldı. Beekent Senfoni Orkestrası'yla. Beekent Senfoni Orkestrası'yla yapılan kayıt Mezzo'da yayınlandı diye biliyorum ben. Eserin CD'sinin yanında DVD'si de çıktı görüntülü olarak. Televizyonda da yayınlandı. Bir de plağı da çıktı hatta. Plağı da var. Onun dışında eserden neden bahsedebilirim? Eser çok güzel bir eser. Böyle tüylerinizi diken diken edebilecek bir eser. Gerçekten bir şey havası var yani. Herkesin dinlemekten zevk alacağı bir eser. Eserde violonsel şeyi temsil ediyor. 57. alayın komutanı Hüseyin Avni Bey'i temsil ediyor. Bu da çok bilindiği gibi çok trajik bir savaş. O yüzden onun o trajik hikayesini müzikle çok iyi anlattığını düşünüyorum ben. Çanakkale Savaşı olduğunu da burada hatırlatalım. 57. alayı da tek başına tınlamıyor olabilir. Evet, Çanakkale Savaşı üzerine. 57. alay tamamen yok olan 57. alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in şeyini temsil ediyor cello. O dönemde savaşın o karanlık yüzünü, o bilinmezliğini, işte askeri kendi sorumlulukları, işte vatan sevgisi, ailesini özlemesi, askerlerin psikolojik durumları falan, bütün bu karanlık temaları falan eserde bahsediyor. Orkestrada Türk ordusunu temsil ediyormuş. Birinci bölümde bayağı yoğun bir cello şeyi var, sololar var. İkinci bölümde aşk mektuplarını anlatıyor. Üçüncü bölümde soprano söylediği şarkı Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştan sonra meşhur o söylediği Anzak askerleri için söylediği o meşhur barış mesajını söylüyor. İngilizce olarak bu arada. Angela Ağızkal da Amerikalı olduğu için o bizim için çok güzel bir avantaj oldu hem şey olarak hem de Londra'da da çok şey yaradı yani. İyi bir sopranodur kendisi. Çok yardımı oldu aynen. Çok da iyi bir soprano. Çok da güzel bir müzik. Yani tüylerimiz diken diken oldu. Ben orada çalmadığım o bölümde de bekle 4. bölüm geliyor. 4. bölüm yani çünkü benim öyle şeylerim vardı. Alıp gidiyorum. Hani orkestrada da oluyor. Bazen saymayı unutabiliyorum falan. Yani öyle tüylerimizin diken diken olacağı bir eser gerçekten. 4. bölümde de orkestra bir şarkı var. Onda da bir şiir var ama violonsel de çalıyor bir yandan. Bir yandan da soprano bir Anzak şairinin eserini, şiirini şarkı olarak okuyor. Böyle bir eser yani. Çok güzel bir eser. İyi ki Çok güzel içinde bir eser. bulunmuşsun. Evet. Hani tabii Can konusu kendisi benim sınıf arkadaşım ve hatta sıra arkadaşım olduğu için konservatuvarda hani benim için ayrı bir hukuk ruhunu ama koymuş ortaya. Gerçekten çok evet, güzel bir evet, eser çıkartmış. evet. Zaten dinlerken de böyle kendinden geçiyordu kendisi. Gerçekten Tahmin o ediyorum. ruhu vermiş ve biz de güzel çaldığımızı düşünüyorum. Yani orkestrayla da güzel bir yorum yaptığımızı düşünüyorum.
Biz çok eğlendik yani. Ki demek ki eserde sonuçta ta nerelere kadar gitti, Londra'sı, şusu busu. Tabii daha da çalınacak inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Evet, onun dışında başka bahsetmek istediğim bir eser kaldı mı? O kadar çok şey konuştuk ki. Yani Evet, ben biraz süreyi aşmış olabilirim, kusura bakmayın. yo lütfen, Yavaş konuştum lütfen galiba. tam tersi, hiç sıkıntı yok. Eser çok. Yani senin çok fazla Benim bitti. bulunmandan kaynaklanan bir şey. Yoksa başka bir sebebi yok. Bence çok da keyifli oldu. Tayfun, sormak istediğin bir şey var mı Onur'a? Ya Onur'a teşekkür ediyorum. Onur hem Ben çok teşekkür heyecanlı ederim. hem varını yoğunu koymuş. Türk Violonsel eserleri ve bestecilerine katkısından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de o hevesi yansıtıyor. Yani Türk eser çalmaya çalışıyor, koşuyor. Bir de arşivci falan. Eline emeğine sağlık. Çok Teşekkür ederim. ederim. Gerçekten öyle. Ben çok istiyorum. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Lütfen daha çok eser yazın. Hepsini çalmaya hazırım. Ben Oh, adres ne vermeyeyim. güzel. Ne güzel. Ya gerçekten ben geçen bu pandemiden önce de mesela ne kadar besteci arkadaşım varsa ya eserin var mı yazsana falan. Sürekli bir resital yapmak istiyorum çünkü hani sırf Türk müzik bestecilerinden olduğu bir şey yapmak istiyorum dedim ama onu da yapamadık. Yani sürekli projeler var kafada ama gerçekleştirme kısmında teknik problemler yaşıyoruz. İnşallah onları da çözeriz yani. Hep beraber Yani eserimiz aşacağız. çok. İnşallah bu sizin bu yaptığınız çalışmada da ben katkım olsun isterim hocam. Yani sizle konuştuğumuz gibi ben öyle çok ilgim var. Nota yazmaya falan da ilgim var. Hani baktınız böyle raflarda kalmış, unutulmuş eserler falan filan var. Onlara ben böyle gönüllü yardım ederim, yazarım yani. Yeter ki bir şey katmış olalım repertuarımıza. Eline sağlık. Yani Bunu bu da ilk bilmesini isterim. son 6 ayda Aslı'nın bu kadar hızlı projeyi ilerletebilmesinin arkasındaki en önemli bir iki kişiden biri sensin. Estağfurullah. Sağ ol. Ya bir şey yapmadım. Yapmak isterim ama yani. Peki öyle Yani yorumcu yapmadım olarak da diyorsan yapmak okey. yapmak isterim. Yorumcu olarak da yapmak isterim. İnşallah orkestralarda konser koparmak çok zor. Ama Türk bestecilerinin eserlerini seslendirmek lazım. Mesela bu Yalçın Turan'ın eseri inanılmaz bir eser. Çok beğendim ben. Oğuzhan abi bana verdi kaydını. O kaydı da mesela ben YouTube'a koydum. YouTube'dan dinleyebilirsiniz. O kayıtta bir sıkıntı vardı. Çünkü ses videodan da ileride gidiyordu falan. Onları da düzelttim, uğraştım. Onları da YouTube'a koydum. Linkini de koyarsanız Hemen mutlaka tabii videonun ona da içinde. ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir eser. İnşallah daha çok çalınır. 2 defa çalınmış galiba o eserde. Evet, 2. Bence çok güzel bir eser. Adnan İlk Saygun da seslendirme Münif'le, ikincisi Oğuz'la. Aralarında zaten bir 2 ay var. Fazla bir süre yok. evet, İkisiyle de ayrı ayrı konuştuk biliyorsun bu konuyu. evet, evet. Bakalım inşallah en kısa zamanda İnşallah. olur diyorum. Aslı, sen var mı söyleyeceğin bir şey? Ben bu anlattıklarının yanı sıra aynı zamanda hani çalamadıklarından mesela çok fazla konserlerde seslendirmediği eserleri dile getirmek istemedi Onur ama mesela Erberk Yılmaz kendi söyleşisinde onun eserlerinin yazım kısmında da senin ne kadar yardımcı olduğundan ve hani destek çıktığından Violonsel Partisi içinde orada beraber yaptık diye hatta anlattı. Evet, Erberk. Bunun gibi Yayınlayacağız. Daha görmedi Aslı onu. Bu hafta evet yani o da muhakkak zaten yani yakın arkadaş olduğunuzu biliyoruz okul döneminden. Okul dönemi maalesef ama Amerika'da yaşıyor çünkü o artık. Yani onun bir horonunu bir de Lezginka öyle bir şarkısını çalmıştık galiba. Çalışmıştık daha doğrusu. Çalamamıştık ama aksak ritimli bir şey vardı galiba. Eseri vardı. Hatta notaları da durur bende yani. Yapamadık onu da. Evet onlardan bahsetti kendisi. Ama galiba sonra yani gerçekten yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam düzeltin beni. Sonra kemanını falan da çalındı. Hatta CD'sini falan da çıkarttı galiba o eserleri. Evet, violonseli de var. Violonsel için de var. O da duruyor. Yani o da her zaman bahseder. Yine pek çok kişi yani sadece nota paylaşımı dışında bestecileri de bu konuda çok destek olduğunu. İşte Arcan Kündüğünki gibi aynı zamanda. Hani pek çok ilk seslendirilişin zaten var. Bu sadece paylaşım dışında da hani herkese yardımcı olduğun için de bu konuda biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizle paylaştığın şeyler gerçekten harika. CSO Cello Quartet'le zaten yaptıklarını herkes de çok iyi biliyor.
Hepsini de teker teker YouTube'a yüklediğim ve tek tek de oradan dinleyebilecekleri için herkes çok şanslı. Çok teşekkür ederiz Bu desteklerin yüklerim. için. Telif yemezsek, herhangi birileri kızdırmazsak ben yapmaya devam edeceğim inşallah. İnşallah. Yani hep birlikte Evet. çabalıyoruz Onurcuğum. Hep birlikte çabalıyoruz. Aslı, senin son söyleyeceğin bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Hepinizin elinize sağlık. Şu kanalı beğen desek. Evet, ben söyleyeyim. Şimdi Abone olmayı Onur'un unutmayın. enerjisi zaten bu YouTube link vesaire diyoruz. Evinde oturanlar için, bu konularla ilgilenenler için de bu içerikleri beğeniyorlarsa onları şuna davet ediyoruz. Beğeniyorlarsa beğenmeye, beğenmiyorlarsa da beğenmeye, varsa fikirleri olumlu olumsuz bizle paylaşsınlar. Ama beğeniyorlarsa kanala da abone olsunlar. Hatta o alarmı da açsınlar ki biz yeni içerik yüklediğimizde onlara haber gitsin. Ve video içerisinde müzisyenlerin ve bestecilerin işlerine de linkler veriyoruz. Oradan onları dinleyebilirler, nelerden söz ettiğimizi görebilirler. Onlar da bu işe katılsın istiyoruz. Bu bir davet aslında. İzleyicilerimizle interaktif olmaya çağırıyoruz. Çok teşekkürler Onur, bizimle olduğunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun beni davet ettiğiniz için. Çok çok teşekkürler. Eline sağlık. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.